Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftada en az bir defa pişirdiğim, tadına doyamadığımız, yerken parmaklarınızı yiyebileceğiniz şahane bir güveç tarifi vereceğim. Yapımı o kadar kolay ki ağır ateşte pişmiş lime lime etiyle lokum gibi harika bir güveç tarifi. Bu tarifi bir defa denerseniz her zaman yapmak isteyeceksiniz eminim. Buyurun yapımını görelim. Önce tuzlu suyumu hazırladım. 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Önceden yıkamış olduğum 1 kilo patlıcanı gösterdiğim şekilde doğruyorum. Patlıcanı mutlaka tuzlu suda bekletelim. Acı suyunu vermesini sağlayalım ki yemeğimiz lezzetli olsun. Gösterdiğim şekilde çok fazla patlıcanı küçültmeden iri iri doğruyorum. Evet, patlıcanlarımız acı suyunu bırakırken biz de diğer sebzelerimizi doğrayabiliriz. 2 adet kapya biber kullanıyorum. Öncesinde tabii ki sebzelerin hepsini yıkadım. Gösterdiğim şekilde çok fazla küçültmeden yemeklik olarak doğruyorum. Dört tane de köy biberim var. Onları da gösterdiğim şekilde doğruyoruz. Acı seviyorsanız içine acı sivri biber de doğrayabilirsiniz. Biberlerimiz hazır. Şimdi 4 tane domates doğruyoruz. Domatesler de yıkandı. Gösterdiğim şekilde kabuklarını mutlaka çıkarıyoruz. Olabildiği kadar ince bir şekilde kabuklarını soyalım. Domatesleri de çok fazla küçültmeye gerek yok. Şöyle yemeklik olarak pratik bir şekilde doğruyoruz. Evet, domateslerimiz de hazır. Görüyorsunuz. Hepsini yemeklik olarak doğradım. 2 baş sarımsağı kabuklarını çıkardım, hazırladım. Sarımsağı bol olur. Diyarbakır güvecinin içine kuru soğan girmiyor. Burada yaklaşık 1,5 kilo kadar yağsız dana kuşbaşı et var. Dilerseniz kemikli kuzu eti de kullanabilirsiniz ama genellikle bu şekilde hazırlanır. Hepsini tencerenin altına güzelce yerleştirdikten sonra elimizle bastırarak
Daha sonra üzerine acı suyunu bırakmış olan patlıcanlarımızı diziyoruz. Sıralama burada önemli. En alt kata etler, ikinci sıraya patlıcanlar, üçüncü sıraya yeşil biberini, daha sonra kapya biberini ve domateslerini yerleştiriyoruz. Dilerseniz toprak güveç kullanabilirsiniz ama bu kullanmış olduğum tencere, döküm tencere toprak güveçten çok daha sağlıklı ve daha güzel pişiriyor. Daha hızlı pişiriyor. Ama toprak güveci de ocağın üzerinde pişirebilirsiniz evinizde. Güzelce elimizle bastırıyoruz. Pişince küçülecektir hacmi. Daha sonra sarımsaklarımızı serpiştiriyoruz üzerine. Burada 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar biber salçası var. Üzerine şöyle 2 kaşık su ekledim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzunun miktarını size bırakıyorum. Güzelce salçamızı açalım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar daha su ekleyebilirsiniz. Güvece su girmez ama salçasını açmak için şöyle çok az su ekledim. Salçamı güzelce açtım. Tenceremin üzerine gezdiriyorum salçamızı da. Gördüğünüz gibi yapımı bu kadar basit. Şimdi üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar tereyağını şöyle küçük küçük doğrayarak her tarafına yerleştiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın orta gözünü alıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat kadar ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Pişirme esnasında hiçbir şekilde kapağını açmayacağım. Burası tamamen isteğe bağlı. Geçen gün Kekiova'dan şöyle çok güzel bir dağ kekiği aldım. Şöyle çok az üzerine serpiştirdim. Kullanılmaz ama ben kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ağır ateşte yaklaşık 1,5 veya 2 saat en kısık ateşte ağır ağır pişirdim. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz güveç karıştırılmaz. Şöyle köşesinden bir tane etini çıkarıyorum. Kontrol ediyorum. Bakıyorum pişmiş mi pişmemiş mi diye. Ağır ateşte piştiği için gayet güzel pişmiş lokum gibi. Evet, gördüğünüz gibi eti de gayet güzel pişmiş. Dokunsanız dağılacak kıvamda. Sebzeleri de gayet güzel pişmiş. Kesinlikle dağılmamış patlıcanları. Yemeğimizi mutlaka piştikten sonra en azından bir 20 dakika dinlendirelim. Güzelce özleşsin. Daha sonra sofraya getirebilirsiniz. Bu yemeği biz genellikle pide ekmeğiyle yiyoruz. Yanına güzel ince kabuklu yeşil biberlerden ve bol köpüklü bir ayranla. Tek başına bir ana yemek ama dilerseniz yanına tereyağlı güzel bir pirinç pilavı da hazırlayabilirsiniz. Görüntüyü görüyorsunuz. Kokusunu da bir duyabilseniz gerçekten bu yemek ilaç. Diyarbakır güvecinin içine kuru soğan kesinlikle girmez. Hani diyebilirsiniz ki niye kuru soğan girmedi bunun içine? Kesinlikle kuru soğan kullanmıyoruz. Diyarbakır güvecinin içinde bol sarımsaklı olur bu şekilde. Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size hemen bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.